Mesela bazı güç kaynakları var. 750 watt. Bunların fiyatları 7000-8000 TL. Aynı başka bir marka güç kaynağı var. 750 watt. Bu da 3000-5000 TL. Neden 7000-8000 TL diğerleri diye sorabilirsiniz. İşte aradaki fark yeniden merhaba arkadaşlar. Adana'dan Uğur kardeşim bu güç kaynağını bana gönderdi. Güçlendirmemi istedi. 2022 yılında satın alınmış. Daha yeni bir güç kaynağı. Üzerinde garanti etiketi dahi duruyor. Yani hiç açılmamış. Belki biliyorsunuz ya da bilmeyenler için güç kaynaklarının çoğu Çin'de üretiliyor. Haliyle Çin kendi ürünlerini devreye montajını yapıyor. Bu sebeple bu güç kaynaklarının ömrü 2 sene, en fazla 3 sene oluyor. 2022 yılında alındığına göre bu ömrünü tamamlamak üzere diyebiliriz. Peki neden daha fazla uzun ömürlü olmuyor? Bu sorunun cevabı basit. Güç kaynaklarındaki en önemli parça kondansatördür. Haliyle Çinliler buna benzer kendi ürünlerini kullanıyorlar. Mesela bu patlak görüyorsunuz. 450 volt 330 mikrofarad, 420 volt 270 mikrofarad. Bunlar bu patlak bu kısa devrede. Normalinde bir kondansatör kısa devre olmamalı. Bakalım. Hadi bu patlak, bunu biliyoruz. Yani buyurun. Bu patlak. Bunda herhangi bir deforme yok, şişme yok, patlak yok ama kısa devre. Bunu bağladığınız anda sigortalara attırırsınız ya da bir patlama meydana gelir. Bu sıkıntılı. Elinizde yeni aldığınız buna benzer güç kaynağı varsa tahminim 3 sene ömrü olacaktır. 3 sene sonra anakartınıza, ekran kartınıza, işlemcinize zarar vermeye başlayabilir. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmak gerekir? Hani diyelim ki böyle bir güç kaynağı aldık. Daha uygundu. Aldık. 2-3 sene kullanın. Bakın, kullanmayın demiyorum. 2-3 senelik ömrü var diyorum sadece. Çünkü bunun içindeki yağ bitiyor. İçindeki madde kuruyor. Daha sonra güç kaynağını kısa devreye ya da aşırı akım, voltaj sızma sorunu meydana getiriyor. O zaman ne yapmak lazım? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Bakın. Bunları ben hepsini satın aldım. Bunlar çok pahalılar, onu söyleyeyim. Bunların hepsi Japon kondansatör. Yani yağlı, likit Japon kondansatör. Bu Nippon. Bu Ryokan. Bakın bunların hepsi Japondur. Bunların ömrü, eğer bu güç kaynaklarını kullanırsak, yaklaşık 10 senedir. Bakın 3 sene, 10 sene. Hani şunu düşünebilirsiniz de, ya da anlamanız için söyleyeyim. Mesela bazı güç kaynakları var. 750 watt. Bunların fiyatları 7000-8000 TL.
aynı başka bir marka güç kaynağı var. 750 watt. Bu da 3000-5000 TL. Neden 7000-8000 TL diğerleri diye sorabilirsiniz. İşte aradaki fark devre yapısında kullanılan Japon kondansatördür. 3000-5000 liralık güç kaynaklarında böyle dandik Çin malı kondansatör kullanılır. Haliyle güç kaynağının ömrü uzun değildir. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte misali. Bu Teapo'nun, yani Çin'in en meşhur kondansatör markası Teapo. Bunu kullanıyor. Bir de bu Elite denilen başka bir kondansatör markası var. Bunun gibi birçok Çin'in kendi markaları var. Ama işte Japonlar kadar yapamamış ya da üretememişler. Ya da bile bile yapılmış. Belki daha kalitelisi de vardır. Ben görmedim, bilmiyorum. Şimdi Adnan kardeşimin bu Çin malı güç kaynağını daha uzun ömürlü hale getirmek için bu Japon kondansatörlerini kullanacağız. Sadece bu tarafta değil, yani bu ana blok kondansatörlerden bahsetmiyorum. Bir de çıkış 12 volt, 5 volt, 3 volt katının kondansatörlerini de Japon kondansatörü yapacağım. Umarım başarılı oluruz. Şimdi bu garanti etiketi artık devre dışı kaldı. Bir şey hatırlatmamda fayda var. Eğer güç kaynağınız garantiliyse, yani garanti kapsamı içindeyse sakın bu yaptıklarımı yapmayın. Şu anda bu güç kaynağı garanti dışı kapsamında. Bunu bilin. Bu çıkarttığım kondansatör de aynı bu marka Elite. Yani biraz daha yakından göstereyim. Yani bunun sonu da böyle olacak. Belli. Yakın zamanda. Neymiş bu? 330 mikrofarad, 400 volt. Öyle yazıyor. Tam yazılar da net değil. Böyle kondansatör deliği açmak için hanımların kullandığı, oya işlemesinde kullandığı tığ. Ben tığ kullanıyorum. Neden? Çünkü bu manyetik duruma düşmüyor. Yani pirinç malzemeden yapılmış. Yapışkan özelliği olmuyor. Bu sebeple ben bunu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde bunların ucunu kesiyorum. Ucu sivri, ince bir şekil alıyor. Mesela daha evvelden kullandım. Artık bunu bitirdim. Yani bu artık ömrünü tamamladı. Böyle böyle kullanıyorum. Siz de kullanın diye tavsiye ediyorum. Şimdi bu 220 volt katını, yani birinci sekonder katını, MOSFET'leri sökmem gerekecek. Söktük. Üzerine baktığımda 4 adet 20N 50F MOSFET bulunmakta. Yani bunun anlamı 500 voltluk bir MOSFET bunlar. Biz ne yapacağız?
Biz 20N60C yani 600 volta çıkartacağız burayı. Normalinde tekrar etmek gerekirse bu 4 MOSFET 500 volt ile çalışıyor. Biz 600 volt ile çalışan 4 tane MOSFET ile değiştireceğiz. Bunları görüyorsunuz. Bunlar kendinden izolatörlü. Ama bizim kullanacağımız MOSFET'lerde izolatör yok. Bu sebeple ben harici izolatör de kullanacağım bunda. Şimdi bunları değiştirirken bu deliklere oturabilmesi için şu aradaki bobini sökeceğim. Bu bobini sökmek çok kolay. Zaten 2 bacağı var. Çünkü bana engel olacak takarken. Bunu daha sonra ekleyebilirim. Bu sorun değil. Şunu fark ettim. Bu gördüğünüz 2 tane MOSFET daha düşük kapasiteliymiş. Ben aynı bu sol taraftakiler gibi zannettim. 13N 50F'miş bu. Yani yaklaşık nereden baksanız yarı yarıya bir düşüklük var. Amper bazında. 13N. Ben yine 20N kullanacağım. Şimdi bu kondansatör neydi? 400 volt 330 mikrofarad. Bu MOSFET'ler 500 volta göre buraya yerleştirilmiş. Biz 600 volt yaptığımızda haliyle bu 420 ya da 450 volt olabilir. Yani kademe yükseltmiş olduk. Bu birinci sekonder katında limiti artırmış olduk otomatik olarak. Eğer biz aynı kondansatörü koyarsak sorun oluşabilir. Yani bu 400 volt. Biz buraya bu satın aldığım 450 volt 330 mikrofaradlık kondansatör yerleştirebiliriz. Ribaik'in Japon. Orijinal Japon. Zaten ağırlığından kendini belli ediyor. Yani şunun ağırlığına bak, şunun ağırlığına bak. Artı boyut olarak da farklı. Bakın 330 mikrofarad. Bu da 330 mikrofarad ama 450 volt. Bu buraya sığmadı. Boyu uzun geldi. O zaman başka bir çare bulacağız. Elimizde kısa olmadığı için bunu bu şekilde yerleştirmemiz gerekecek. Bunun da çaresini biliyorum ben. Hani bizde meşhur bir laf vardır ya. Demokrasilerde çare tükenmez. İşte bunu uygulayacağız. Ve hiçbir sorun teşkil etmeyecek bu yaptığım işlem. Bunu da bilin isterim.
Evet arkadaşlar. Güç kaynağını topladık, bitirdik. Şu anda start verme zamanı. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Çalıştıralım. Açtım anahtarı. Start veriyorum. Evet arkadaşlar. Bunu da Allah'ın izniyle başardık. Bitirdik. Şu anda bu güç kaynağı etikette 650 watt yazmasına rağmen bana göre 750 ya da 800 watt artı gold sertifikalı diyebilirim. Ha, bu benim yorumum. Bunu söylememde bazı sebepler var. Şimdi ben bu fişi çektiğimde eğer bu güç kaynağı uzun süre daha çalışıyorsa bilin ki bu güçlü bir güç kaynağı. Yani mukavemeti yüksek bir güç kaynağı. Çekelim. Bakın. Uzun süre çalıştı. Gördünüz. Bunun nedenleri bir, böyle dandik Çin malı kondansatör kullanırsanız bu uzun süreli çalışmaz. Yani uzun süreli dönmez. Kullandığım Japon kondansatör işte bu güç kaynağını bu şekilde güçlü yapabiliyor. Sadece bununla iş bitmiyor. Ne demiştik? Burada 500 voltluk 2 tane MOSFET, bir de yine 500 voltluk 13N. Bu 20N, bu 13N. Yani bu taraf düşüktü. Artı bir ek daha yapayım. Bu 400 volttu. Bu 450 volt oldu. Şimdi 450 volt olduğunda ben artık 600 voltluk MOSFET kullanabilirim. Eğer bunu değiştirmeseydim benim kullanacağım MOSFET'ler 600 volt ya da yukarı değere çıkacağı için ısınma meydana gelecekti. Yani bu kondansatör karşılayamayacaktı. Ben ne yaptım? Japon malı bu kondansatörle 450 volt yaptım. Otomatik olarak haliyle giriş katının voltajı da yükselmiş oldu. Haliyle voltaja direnç gösterecek bir kondansatörümüz de var. Bir de kaliteli üstelik. 12 volt katında yine Japon kondansatörler kullandım. Şimdi bu güç kaynağı bana kalırsa bir 10 sene rahat gider. Hani sonuçta kul yapısı. Yani hüküm vermek doğru olmaz ama tahmini diyorum buna. Normalde bu güç kaynağını satın aldığınızda 2000 lira 3000 liraydı. Şu anda bu güç kaynağı 7000 8000 TL'lik 750 watt ya da 800 wattlık bir güç kaynağına eşit derecede bana göre. Güç kaynağımızı test ediyoruz. Anakart FX serisi AMD. Üzerinde 8 çekirdekli işlemci var. Ekran kartı RX 470. Bu şekilde güçlü bir sistem ile test ediyorum bunu. Şu anda oyundayım. Bu değerler değişebiliyor. Benchmark testi yapalım. Evet arkadaşlar, benchmark testini de tamamladık. Bitirdik. Gayet stabildi bana göre. Herhangi bir sorunu yoktu. Dediğim gibi elinde bu şekilde Çin malı dizayn edilmiş güç kaynağı olan varsa genelde
bu tarz kondansatörler oluyor içinde. Çin malı. Eğer güç kaynağınızın daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız videoda anlattığım gibi Japon kondansatör kullanabilirsiniz. Tüm kondansatörleri ya da gerekli MOSFET'leri değiştirerek 3 senelik güç kaynağını 5-10 senelik yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben size açıkladım nasıl yapılacağını, ne yapmanız gerektiğini anlattım. Gerisi size kalmış. Benim videolarım genelde öğretici içerikli. Yani sizleri öğrenmeye teşvik etmek için. Umarım başarırsınız. Hani benim yapmam önemli değil. Önemli olan toplumun çoğunluğunun elektronik ve bilgisayar konularına yatkın olması ya da merak etmesi ya da öğrenmesi. Benim temennim bu. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.